Bu şehir, sadece üzerine basıp geçtiğimiz sokaklardan veya silüetine hayran kaldığımız camilerden ibaret değil. İstanbul, binlerce yıldır ayakta kalabilmek için taşın altına gizlenmiş mühürlerle, göğe yükselen tılsımlı sütunlarla ve kadim dualarla örülü bir koruma kalkanıyla çevrili. Bizans'ın bilgelerinden Osmanlı'nın dervişlerine kadar herkes aynı şeyi biliyordu. Yeditepe'li bu şehir, devasa bir tılsımlar bütünüydü. Depremleri durdurduğuna inanılan devasa mermerler, şehri yılanlardan ve akreplerden temizleyen tılsımlı tunçlar, hatta fırtınaları dindiren gizemli kapılar. Evliya Çelebi'nin satırlarında yaşayan, Ayasofya'nın dehlizlerinde yankılanan ve bugün hala önünden geçtiğimiz ama fark etmediğimiz o kadim güçleri uyandırmaya hazır mısınız? Bugün, İstanbul'un görünmez koruyucularının, yani 7 büyük tılsımın izini sürüyoruz. Hazırsanız... Yolculuğumuza, şehrin kalbinin attığı yerden, eski adıyla Hipodrom, bugünkü adıyla Sultanahmet Meydanı'ndan başlıyoruz. Burada göğe yükselen devasa bir taş var. Theodosius dikili taşı. Ancak bu sadece antik bir anıt değil. Efsaneye göre bu taş, İstanbul'un dengesini sağlayan en büyük mühürlerden biriydi. Üzerindeki hiyerogliflerin, şehri büyük depremlerden koruduğuna ve toprağın sarsılmasını engellediğine inanılırdı. Rivayet odur ki, bu taş dikili kaldığı sürece İstanbul yıkılmayacaktır. Hemen birkaç metre ötesinde ise daha karanlık bir hikaye yatıyor. Yılanlı sütun. Birbirine dolanmış 3 bronz yılandan oluşan bu anıtın tek bir amacı vardı. İstanbul'u haşerelerden, yılanlardan ve akreplerden temizlemek. Halk arasında anlatılanlara göre, bu sütun yapıldığında şehre tek bir yılan bile giremezdi. Ta ki, bir Yeniçeri kılıcıyla yılanlardan birinin kafasını koparana kadar. O gün tılsımın bozulduğuna ve İstanbul'u yılanların bastığına inanılır. Bugün o sütunun eksik parçaları, belki de şehrin bozulan dengesinin birer kanıtı olarak müzelerde sergileniyor. Şimdi biraz yukarıya, Çemberli Taş'a uzanalım. Bu sütun, sadece şehri süslemek için dikilmedi. İmparator Konstantin, bu devasa sütunun altına, o dönem dünyadaki en kutsal sayılan emanetleri gömdürdü. İnanışa göre, bu emanetlerin yaydığı enerji şehri, her türlü istiladan koruyan görünmez bir kalkan oluşturuyordu. İstanbul'un 7 tepesi aslında bu tılsımların birer enerji istasyonu gibi kurgulanmıştı ve Çemberlitaş bu ağın merkezindeki en stratejik noktaydı. Pek çoğumuzun önünden fark etmeden geçtiği, bir köşe taşı gibi duran bu mermer sütun aslında kadim dünyanın sıfır noktasıydı. Milyon taşı. Roma İmparatorluğu döneminde tüm yollar buraya çıkar, mesafeler buradan ölçülürdü. Ancak bu taşın bir başka görevi daha vardı. Şehrin yön duygusunu ve düzenini koruduğuna inanılan bu tılsım, İstanbul'u bir kaosun eşiğinden kurtaran, zamanın ve mekanın sabitlendiği yerdi. Şehir ne kadar büyürse büyüsün, bu taşın varlığı İstanbul'un her zaman dünyanın merkezi kalmasını sağlıyordu. Ve elbette, Ayasofya, sadece bir mabet değil, tılsımların içine hapsedildiği devasa bir kütüphane gibidir. Evliya Çelebi, Ayasofya'nın güney tarafındaki bir kapıdan bahseder. Cebrail Kapısı. Rivayete göre bu kapıdaki tılsım sayesinde şehre girmek isteyen veba ve bulaşıcı hastalıklar bu eşikten geçemezdi. Yine aynı caminin içindeki terleyen direkin, Bizans'tan Osmanlı'ya kadar binlerce yıl boyunca göz ve baş ağrılarını dindiren şifalı bir manyetik alan olduğuna inanılırdı. Bilim bugün buna statik elektrik dese de, kadim halklar buna şehri iyileştiren güç diyordu. İstanbul'u sadece karadan değil, denizden de korumak gerekiyordu. Kız Kulesi'nin bilinen yılan efsanesinin ötesinde, denizden gelecek fırtınaları ve dev dalgaları kıran bir deniz tılsımı olduğuna inanılırdı. Kuleye kazınan bazı sembollerin, boğazın hırçın sularını sakinleştirdiği ve gemilerin limana sağ salim ulaşmasını sağladığı söylenirdi. O, İstanbul'un mavi sularındaki nöbetçi mühürdü. İstanbul, bugün milyonlarca insana ev sahipliği yapan devasa bir metropol. Modern binalar bu tılsımların üzerini örtmüş olsa da, bu kadim şehir hala o görünmez bağlarla ayakta duruyor. Belki de bu tılsımlar sadece birer efsane değil, İstanbul'u yüzyıllardır her felakete rağmen ayakta tutan o eşsiz ruhun kendisidir. Sizce bu tılsımlardan en güçlüsü hangisi? Yoksa bugün bizim bile bilmediğimiz yeni tılsımlar mı oluşuyor? Yorumlarda tartışalım. Bu tılsımların köklerini merak ediyorsanız, Türklerin yaratılış destanlarını anlattığım şu videoya göz atabilirsiniz.
Bir sonraki gizemli yolculukta görüşmek üzere.